Değerli arkadaşlarım, son dönemde idari para cezaları ile ilgili gelen sorular arttı. Sizlere faydası olacağını düşünerek, konuyu özetlemeye çalıştım. Hemen başlayalım. İdari para cezası nedir? İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. İdari para cezası verebilecek kurumların bazıları şunlardır: bakanlıklar, belediyeler, emniyet, kaymakamlık, valilik, sosyal güvenlik kurumu, genel müdürlükler. Arkadaşlarım dikkat edelim. Mahkemeler tarafından verilen para cezaları ise, hukuki sonuçları tamamen farklı olan adli para cezası niteliğindeki cezalardır. Bizim konumuz olan, idari para cezaları ise vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilir. Bu nedenle idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir. Uygulamada, çoğu zaman kişi adına kayıtlı taşınmaz mallar ile araba veya banka hesaplarına haciz konulmaktadır. Kişinin evine giderek fiili haciz uygulaması yapılmamaktadır. Zaten, ev haczine gidilse bile kanunen ev eşyaları haczedilemez. İdari para cezalarına örnek vermek gerekirse, trafik cezaları. SGK tarafından işverene kesilen cezalar, yoklama kaçağı veya bakaya kalma kabahatleri nedeniyle askeri ceza kanunu gereği verilen cezalar, imar kirliliği nedeniyle belediye encümeni tarafından verilen cezalar sayılabilir. İdari para cezasına itiraz süresi. Arkadaşlarım, bu bizim 191. videomuz, elimizden geldiğince gerçek sorunlara pratik cevap videoları yapmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olursanız, videolara beğeni bırakıp, yorum yaparsanız, bizi desteklemiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarım, devam edelim. İdari para cezasına itiraz süresi. İdari para cezasına itiraz süresi, genel olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27. maddesine göre 15 gündür. İtiraz süresi idari para cezasının ilgili kişiye tebliğinden, yani para cezasına dair yaptırım kararının eline ulaşmasından itibaren başlar. İdari para cezası, cezanın muhatabı olan kişiye gönderildiğinde bu cezaya itiraz süresinin ve itiraz merciinin gösterilmesi gerekir. Maalesef uygulamada para cezalarının usulsüz bir şekilde muhataplarına tebliğ edildiği, itiraz süresi ve itiraz edilecek merciin gösterilmediği görülmektedir. İtiraz süresi ve merciinin tebligatta gösterilmesi zorunluluğunun önemi şu ki bazı idari kurumların özel kanunlarında 15 günlük genel itiraz süresinden ayrı bir itiraz süresi mevcuttur. Danıştay kararlarına göre, idari işlemlerde itiraz süresinin muhataba bildirilmemesi halinde uygulanacak itiraz süresi 60 gündür. İdari para cezasına nereye itiraz edilir? 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27. maddesine göre idari para cezalarına karşı sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezası ile birlikte ayrıca iş yerini kapatma cezası verilmişse, görevli mahkeme idare mahkemesi olmaktadır. Bu durumda idare mahkemesine işlemin iptali için dava açılması gerekir. İdari para cezası dışında tek başına verilen diğer idari yaptırım kararlarına karşı da idare mahkemesinde dava açılmalıdır. Bazı idari kurumların verdiği cezalara karşı özel kanunlarındaki hükümler gereği idare mahkemesine iptal davası açmak gerekir. Örneğin, SGK'nın verdiği idari para cezaları. İdari para cezasına itiraz konusunda uygulamada ciddi yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu nedenle, yüksek meblağlı idari para cezasına yapılan itirazların bir avukat vasıtasıyla yapılması mağduriyetleri önleyecektir. İdari para cezaları nereye ödenir? İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Şunu belirtmek gerekir ki, bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tahsil edilmektedir. Karmaşaya yol açmaması için kanun, idari para cezası kişiye tebliğ edildiğinde nereye ödeneceğinin de kişiye bildirilmesini zorunlu kılmıştır. İdari para cezasının peşin ödenmesi halinde, cezanın 1/4 oranında indirim yapılmaktadır. Erken ödeme yapmak isteyen kişi, cezanın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde cezayı ödemesi gerekir. Cezanın erken ödenmesi cezaya itiraz edilmesine engel değildir. Kişi bir taraftan cezayı öderken diğer taraftan cezaya itiraz edebilir. SGK tarafından verilen idari para cezaları kurumun kendisi tarafından tahsil edilmekte olup bizzat kuruma, bankalara veya PTT şubelerine ödenebilmektedir. Trafik cezaları, vergi dairesine, bankaya veya PTT'ye ödenebilir. İdari para cezasının, adli para cezasından farkı nedir? İdari para cezası ödenmezse ne olur? Adli para cezası, yalnız mahkemeler tarafından bir suçun karşılığı olarak verilen cezalardır.
Adli para cezasına mahkemeler, idari para cezasına devletin idari kurumları tarafından karar verilmektedir. Mahkemeler tarafından verilen para cezaları ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir, idari para cezaları ödenmediğinde yalnızca icra haciz işlemleri yapılabilir. İdari para cezası ödenmediğinde borçlunun hapse girmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kalın sağlıcakla.